Bugün size harika bir haberim var. Gökyüzünün o büyük iyicil gezegeni Jüpiter uykusundan uyanıyor ve ileri harekete geçiyor. Bugünkü konumuz Jüpiter retrosu ve bu retronun hayatımıza etkileri, Jüpiter'in zararda çalıştığı yerler, burçlar, bunlarla alakalı sizlere bazı bilgiler vereceğim. Evet, değerli arkadaşlar, ben astrolog Arif Aydın. Bugün sizlere Jüpiter'den bahsedeceğim. Jüpiter uzun bir süredir biliyorsunuz Yengeç burcunda retrodaydı ve Yengeç burcunda retroda oluşunun etkileri vardı. Geçen seneden bu yana. Geçen sene özellikle bazı şeyler çok güzel bir noktaya doğru gidiyordu. Tam her şey olumlu bir şekilde ilerliyordu. Bir anda o yoğun şans kesiliverdi. Değil mi? Evet. Bu şansla alakalı durumu astrolojide Jüpiter gezegeni gösterir ve doğum haritanızda olduğu yerler size şans bolluk getirir. Ancak hangi burçta, hangi evde olduğu da çok ciddi anlamda önem taşır. Eğer bu doğum haritanızda Jüpiter çok kısıtlı bir alandaysa, kendi niteliğini yani nasıl ifade etsem bilemedim, kendi niteliğini değiştirdiği bir alanla kavuşumdaysa ve yine olumsuz açılar aldıysa haritanızda şans ve bollukla ilgili bazı tıkanıklıklar olur. Bunların en belirgin sebeplerinden bir tanesi doğum haritasında Jüpiter'i retroda doğanlar. Genellikle Jüpiter'i retroda doğanların arkadaşlar sınavları hukuk, ahlaki noktalar, inançsal konular, lüks, israf gibi karmik bir takım dersler olduğunu gösterir. İşte o derslerle ilgili o kişinin bazı noktalarda önlem alması gerekir, aksiyonlar alması gerekir. Peki ne olur o karmik derslerde? Kişinin atası inançsal noktalarda yobazlık yapmıştır. İnsanları cahil bırakmıştır. Yani yobazlıktan kastım yani inançsal konularda diretmiştir. İşte benim dediğim gibi inanacaksın. Tarikatım, tasavvufum ya da siyasal İslam'ım gibi inanacaksın demiştir. Ya da birilerinin zenginliğine, lüksünü kendi çıkarları uğruna kullanmış olabilir. Yine aynı şekilde hak, hukuk, adalet gibi konularda sorunlar yaşatmış olabilir. Bunlar da bir sonraki nesilde ne oluyor? Siz dünyaya gelirken Jüpiter retrosu esnasında ruh size üfleniyor ve dünyaya geliyorsunuz. Diğer bir noktada da Jüpiter'in açıları çok önem arz eder arkadaşlar. Jüpiter'iniz güneşinize kare açı yapıyorsa kendini beğenmiş olursunuz. Yine Jüpiter'in yükselene olan açıları, bunlar da sizin kişilik ve karakterinizde bazı durumlar meydana getirir. Her şeyi beğenmezsiniz. Kimse size bir şeyi beğendiremez. Yine orada biraz bencillik tarzı sıkıntılar olabiliyor. Şimdi Jüpiter özellikle İkizler Burcu'nda zararda çalışır arkadaşlar. Özellikle Başak Burcu ve İkizler Burcu'nun yöneticisi olan Merkür bazen çok fazla detaylara odaklanır. Jüpiter de büyüteç gibi çalışır ve böyle makro bir lensle, bir teleskopla sanki böyle küçücük bir şeyi incelemeye kalktığınızda nasıl görüntü bulanıklaşırsa Jüpiter'de, İkizler'de o detayları göremez ve vizyonsuzluk yapar kişide. İşte geçtiğimiz dönemlerde yani yengeçten önceki dönemde Jüpiter ikizlerdeydi. Geçen 2024-2025'te. Ne oldu? İkizler Burcu'na böyle bir fırsatlar yağar gibi oldu. Teklifler bir oradan yağıyor, bir oradan yağıyor. O mu bu mu derken kar taneleri böyle yağdı. Bir anda hepsi eridi gitti. İşte değerli dostlar İkizler Burcu'ndaki Jüpiter etkisi biraz böyledir. Jüpiter'in zararda olduğu burçlardan ziyade Jüpiter'in biraz da hoşnut olmadığı burçlardan bahsedeyim ki onlardan bir tanesi Oğlak Burcu'dur, diğeri de Başak Burcu'dur. Çünkü bunların ikisi de çalışma hayatıyla ilgili burçlardır. Jüpiter bulunduğu yerde ne yapmayı seviyor? Gezmeyi, tozmayı, coşmayı seviyor. Şimdi Oğlak'ın olduğu yerde sürekli çalışmak olduğu için de Başak'ın olduğu yerde iş bitmeyen bir işler olduğu için içinde ne olacaktır? Jüpiter bu burçlarda rahat edemeyecektir. Yani sen gezmeye, eğlenmeye geldiğin bir yerde seni çalışmak zorunda bırakılması gibi düşünebilirsiniz. Yine Jüpiter etkilerinden bir tanesi de Jüpiter'in terazide olması peregrin bir etki yapar. Peregrin etki ne demek? Size ondan bahsedeyim. Peregrin evsiz, yurtsuz gibi bir anlamı var peregrinin. Yani şöyle düşünün. Bir otele gittiniz. Otelde
kalacaksınız. Kalıyorsunuz ama otelde sizin kurallarınız geçerli değil. Oradaki otelin kuralları geçerli. Bulunduğunuz yerde bir misafirsiniz. İyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz bir etkiniz yok. İşte nötr bir durumu ifade ediyor Jüpiter'in terazi burcundaki peregrin olması. Tabii burada Jüpiter ne yapması lazım? Bu noktada Jüpiter ne yapması lazım? Terazi burcunun yöneticisiyle iyi geçinmesi gerekiyor. Yani Venüs'le. Orada Jüpiter'le Venüs arasındaki ilişkiyi kurduğunuzda daha olumlu bir noktada etkileri oluşmaya başlıyor. Ama dikkat ederseniz terazinin yöneticisi olan Venüs'ün kurallarına uyarak hareket etmesi gerekiyor oradaki Jüpiter'in. Şimdi bu anlattıklarım aslında çok ileri seviyede bir doğum haritası astroloji bilgisi gerektiren konulardı. Şimdi güncel konuya geleceğim. Jüpiter'in Yengeç Burcu olayına. Jüpiter Yengeç Burcu'nda yücelir arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Jüpiter mitolojik olarak bakıldığında astrolojinin en çapkın burçlarından bir tanesi. Malum mitolojideki adı da Zeus. Hani o yıldırımlar tanrısı falan diye geçiyor ya, işte filmlerde falan görüyorsunuz. Hatta Tesla paratoneri yaptığında paratoner çıktı. Artık yıldırımların bir etkisi kalmadı gibilerinden bir de söz söylemiş. Neyse, o kısmını geçelim. Şimdi Jüpiter'in mitolojideki adı Zeus. Zeus'un karısı Hera. O biraz da astrolojideki Juno asteroidini ifade ediyor. Genellikle sizin evlilik yapacağınız kişinin karakteristiksel ya da enerjisel yapısını gösterir. Yani evleneceğinizden ziyade size uygun olan devamlı, ciddi eş profilini bize daha çok veriyor. Şimdi bu Jüpiter, Zeus çok çapkın, yerinde duramayan, işte bayanları tavlamak için mitolojideki anlatımlarıyla hayvan kılığına falan giren bir karakter olduğu için bu kişinin evine, yuvasına bağlılığı ne yapıyor? Ona daha çok böyle bereket getiriyor. Ve Yengeç Burcu astrolojide bir insanın iç dünyasını da ifade eder. Ve genellikle iç dünyasıyla dış dünyasını dengeye getirmiş kişiler daha bereketli insanlardır. Yani bir şey içten başlar. İşte yumurtayı pişiriyorsunuz, ne yapıyor? İçinden pişiyor. İşte bir tohum içinden patlayaraktan canlılık alemine çıkıyor, değil mi? Eğer dışarıdan müdahale yaparsanız daha olumsuz bir etki yapıyor. Bir insanda da arkadaşlar iç dünya dengeye geldikçe dış dünyası ona göre şekillenmeye başlıyor ve devamlı geliyor. Tam bu noktada işte Jüpiter'in Yengeç Burcu'nda olması kişinin kendi iç dünyasında bolluğu, bereketi, sadakati daha fazla artmasına sebep oluyor. Ve genellikle Jüpiter Yengeç Burcu, Jüpiter Boğa Burcu'nda olanlar, Venüs Yengeç Burcu'nda olanların maddi imkanları, bereketi diğer kişilere göre birkaç tık daha iyidir. Tabii aldığı açılarla bunlar daha da coşabilirler. İşte Jüpiter Yengeç Burcu'nda retroydu ve ilginç bir şekilde Jüpiter'in Yengeç Burcu'nda olduğu dönemde Türkiye'de Aile Yuva Bakanlığı'ndan aile yuva konuları, evlilik konuları gündeme geldi. Evlilik oranlarımız çok düştü denildi. Önlemler almamız lazım denildi. Tabii önlemler alındı mı alınmadı mı ayrı konu. Çünkü insanların boşanmaların altında yatan ana unsur, en büyük etkeni maddi sebeplerdi. Tabii bunun üzeri örtbas ediliyor. Sadece tek sebep o değil vesaire gibi anlatılıyor. Çünkü herkes işine geldiği gibi bir şeyleri anlatıyor. Ve Jüpiter retrosunda bu noktada biraz işte uyanış yaşanmaya çalışıldı. Evlilik ve boşanma yasalarıyla alakalı bazı düzenlemeler yapıldığı söylendi, yapılıyor olduğu söylendi. Bunlar da yine Jüpiter Yengecin etkilerinden bir tanesi. Şimdi haritanızda arkadaşlar Jüpiter kavuştuğu gezegen olayı çok değiştirir. Mesela diyelim ki sizin bir Satürn'ünüz olsun terazi burcunda. Genellikle 80-81'ler falan hep bu Satürn terazi grubundandır. Ve bu Satürn'ü terazide ise mesela bir de onun yanına Jüpiter geldiyse bu sahip kıran bir etki yapar. Neden? Çünkü bu kişilerde devrimcilik niteliği vardır. Yani adalet duygusu çok gelişmiştir arkadaşlar. İşte Jüpiter orada yargıyı gösteriyor. Yani Jüpiter'in adalet olayı daha çok yargı sistemini, hukuk sistemini gösteriyor. Ama adaletin göstergesi Satürn terazidir arkadaşlar. İşte terazi adaleti simgeler ya. Nereden anlıyoruz? Gidiyorsunuz bugün Adalet Bakanlığı'nın önüne. Orada bir terazi simgesi var. Niye terazi simgesi var kardeşim? Çünkü ezoterik.
Anlatabildim mi? İşte Sağlık Bakanlığı'nın ya da bir hastanenin kapısına gidiyorsunuz. Orada yılan resmi var, görüyorsunuz. Neden yılan? Çünkü o Kova burcunun içinde böyle iki tane dalga var ya, siz dalga zannediyorsunuz. Onlar dalga değil arkadaşlar. Onlar yılan. Onlar da aslında genetiği gösteren bir ezoterik bilgi. E, Bunlar insanlığın bilinçaltına, yani kolektif bilinçaltına kazınmış simgelerdir. Evet, şimdi ne oldu? Jüpiter Yengeç'e geçtiğinde size çok iyi haberlerim var demiştim. İşte onlara da geldik. Geçen yıl, yani 2025'in Temmuz-Ağustos aylarında tam böyle bir takım fırsatlar yakalayacakmış gibi olan, ama tam böyle yakalayacakmış gibi olup da teyit geçenler var ya, tam olayın yüzdüm sonuna geldim. Oh dedik ya, işte işlerim nihayet yoluna girdi böyle. Şöyle güldür güldür elimi açsam nereden oradan para çıkıyor. Ya da işte kafamdaki bazı şeyleri artık gerçekleştirebiliyorum diye rahatladığınız bir dönem vardı. İşte o geçen sene tam böyle o noktaya giderken bir anda şans birden geriye dönmeye başladı. İşte o geri dönen şanslar için şimdi bazı fırsatlar geliyor. Ama bu Jüpiter retrodayken, özellikle retrodayken sizi bir sınavdan geçirdi. Yani bir bolluğun, bereketin ya da işte ailevi durumların, ahlaki değerlerin, ki hani bahsettim ya, Jüpiter, Zeus ahlaki noktada da ciddi anlamda problemleri vardır. İşte bazılarınız bu sınavları bu Jüpiter retrosunda verdi. Bazılarınız veremedi. Veremeyenler ne olacaktır? O şansların bazıları teğet geçmeye devam edecek. Bir sonraki Jüpiter retrosunda bakalım ne yapacaksınız diyecek. Değil mi? Ama tabii burada kendi Jüpiter'inizin hangi burçta, hangi evde olduğuna kadar bir sürü konuda önemli. İşte bu noktada değerli arkadaşlar, Jüpiter sizlere, birçoğunuza tekrar fırsatlar vermeye geliyor. Zaten şu Jüpiter retrosunda bütün dünya da bir sınavdan geçti. İşte bildiğiniz gibi bir İran Savaşı var ve İran Savaşı'nda uluslararası hukuk ne oldu? Ezildi geçildi. Hukuk sistemi ezildi geçildi. Buna çanak tutanlar oldu. Bu uluslararası adalete aykırıdır diyenler oldu. İşte bunların bazıları da o hukuk sistemini ezip geçen, haydutluk yapanlar bu sınavı kaybettiler. Ve bunlara da bu sınav ekonomik kriz olarak ekonomik kriz olarak daha çok karşılarına gelecek. Şimdi bazılarınız soruyor, hocam böyle üstü kapalı konuşuyorsun, bazılarımız anlıyor, bazılarımız anlamıyor diyorlar. Haklısınız, biraz daha üstü açık konuşayım. Şimdi İran Savaşı'nda uluslararası hukuk yok sayılaraktan ne oldu? Amerika ve İsrail İran'a bir operasyon düzenledi ve bir ülkenin yöneticilerini komple öldürdü. Yani bir savaş ilan edilmesi sürecinde anlaşma süreci vardı. Karşı taraf bunların birçoğunu kabul etti. Bunlar etmediler falan filan derken ve bir anda uluslararası hukuk hiçe sayılaraktan çok büyük bir olay patlak verdi. Tabi binlerce insan da zarar gördü. Ölenler oldu. İşte burada ne olmuş oldu? Jüpiter retrosundayken bir sınav verilmiş oldu. Hukuk sistemi hiçe sayıldı. Ve burada çok ciddi karmalar oluştu. Hatta darmalar oluştu. Kolektif anlamda bir karmik durumları oluştu. Peki bu nasıl yansıyacak? Ekonomik kriz olarak yansıyacak. Yani biz yaparız, ederiz, hukuku istediğimiz gibi esnetiriz, hukuku istediğimiz gibi düzeltiriz. Bizim hukukumuz güçlerin hukuku olacak şeklinde derken bu Amerika'da özellikle çok ciddi anlamda ekonomik buhran ve kayba sebep olacak ilerleyen zamanlarda. Özellikle Venüs-Uranüs kavuşumu gerçekleşecek. Venüs-Uranüs kavuşumu aşağı yukarı 23 Nisan gibi gerçekleşecek. Buradaki ekonomik zararın bedeli bütün dünyaya mal olacak bir deprem etkisiyle birlikte ortaya çıkabilme potansiyeli olduğunu ben düşünüyorum. Başka şeyler daha olacak. Mesela işte Uranüs 27 dereceye geldiğinde İsrail'in haritasındaki Mars'a kare açı atacak. Bu da yani Satürn'ün ve Neptün'ün de kavuşumu olduğu bir dönemde olduğumuzu düşünürsek bunun anlamları çok büyük arkadaşlar.
Çünkü Uranüs uranyumun da keşfiyle alakalı ilgili bir durum. Zaten bir atom bombası muhabbeti bahane edilerek olaya başlanıyor. Bununla ilgili bir takım gelişmeler olacak gibi duruyor. Evet, yani bu tabii dünya gündemi. Hocam dünya gündeminden bize ne? Bizim için önemli olan aşkımız, sevgimiz, kendi hayatımızın bireysel kısımları diye düşünebilirsiniz. Fakat insan yaşadığı toplumdan, yaşadığı kolektiften etkilenir. Yani sen bugün Norveç'te yaşıyorsan Norveç'in kolektifi seni etkiler. Ne demek hocam ya bu Norveç'in kolektifi etkilemesi? Kafandaki her düşünce, duygu aslında sana ait değil. Bazıları etrafındaki insanlardan sana gelir. Bazıları yaşadığın ülkenin enerjisinden sana gelir. Beyin bir anten gibi çalışır. Ve bu beyin anten gibi çalıştığı için örnek veriyorum senin Merkür'üne Neptün kavuşumu olan bir arkadaşın yanına geldiğinde kafan dumanlanır. Bir anda kafan allak bullak olur. Bütün mantık silsilesini unutuverirsin. Neden? Çünkü 8 metre yanına yaklaştığı anda o kişi iyi bir insan bile olsa kafanın karışmasına sebep olabilir. İşte bir insan vardır, evlenirsin, zengin olursun. Bir insan vardır, evlenirsin, fakirleşirsin. Bir insan vardır, evlenirsin, ilmin, bilgin artar. Bir insan vardır, evlenirsin, huzur bulursun. Bir insan vardır, evlenirsin, başına gelmedik kalmaz. Tabii başına gelmeyecekler daha doğduğunuzda, evlendiğinizde ne olacağı aslında haritanızda zaten belli. Hatta ne tür insanla karşılaşacaksınız? Gelen kişi size ne için geliyor? İntikam almak için mi geliyor? Karmik bedel ödetmek için mi geliyor? İşte ne bileyim farklı anlamlar yüklemeniz için mi geliyor? Uyanmanız için mi geliyor? Yoksa sizi alıp daha iyi bir yere götürmek için mi geliyor? İşte bunların hepsi sizin arkadaşlar kişisel doğum haritalarınızda saklı. Kişisel doğum haritası analizi almak isterseniz 0543 20 90 444 nolu WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçip bilgi alabilirsiniz. Neden hocam hemen konuyu doğum haritasına getirdin? Çünkü dinlediğiniz burç yorumları gökyüzündeki transit hareketler. Birçoğunuz kendinizi gökyüzündeki burçla tanımlıyorsunuz. Yani ne demek bu? Mesela diyelim ki sen Başak Burcu'sun. Güneş Başak'tan transit yaparken doğduğun için Güneş'in Başak Burcu olmuş. Yani senin benlik mekanizmaların Başak Burcu gibi çalışıyor. Ama bir tek Güneş'in yok senin. Mesela konu aşksa Venüs'üne bakacağız. Konu aşksa Mars'ına bakacağız. Konu aşksa evlilikse karmalarına bakacağız. Ay düğümlerine bakacağız. Yani oradaki bütün olan şey aslında kendini tanımlayacaksan o doğum haritasıyla tanımlayacaksın. Yani yaylar ya da yükselen burcu yay olanlar diyorsunuz. Aslında o yay burcundan bu gökyüzü transitleri geçerken yay burcundaki etkileri anlatıyoruz biz. Ama sen aslında değilsin. Sen aslında bu değilsin. Başak Burcu da, Yay Burcu da gökyüzünde. Biz o transitler esnasında insanların doğum haritalarının diyelim ki yay alanının alabileceği etkilerinden bahsediyoruz. Bunlar birer potansiyel. Senin orada gezegenin çoktur, etki alırsın. Gezegenin yoktur, hiç etki almazsın. Tutulma olur, derecelerine pekişen yükselenin ya da işte ayın, güneşin yoktur, yine etki almazsın. Bunlar dediğim gibi astrolojide sizin kendi kişisel doğum haritanızla alakalı. O yüzden şimdi bazıları yorumlara diyorlar ki hocam çok güzel şeyler anlattın bak bir tutmazsa var ya yazarım seni buraya falan diye. Maalesef astroloji günümüzde özellikle bizim ülkede tamamen hani burcunuz şu, burcunuz Başak, burcunuz şu şeklinde bir algıyla anlatılıyor. Aslında bu yani Amerika'da çıkmış bir mevzu. İnsanları biraz daha böyle magazinleştirilip astrolojinin gerçeklerinden ve realitesinden uzaklaştırılmış bir etki yapıyor. Neden? Çünkü astroloji çok önemli noktalarda karar vericilik yapar. Mesela şimdi savaşın seyrine bakıyorsunuz. İşte Kova burcu tutulmasından sonra Kova ile Başak arasında ne yapıyor? Hemen orada savaş başlıyor. Ondan sonra ne oluyor? İşte Mars Balığa geliyor. İşte pişmanlıklar, kurbanlar. Anlatabiliyor muyum? Güçlü olanın kazandığı bir enerji oluşuyor. Ve bu adamlar bunları çok iyi kullanıyorlar. Gerçekten çok iyi kullanıyorlar. Öyle rastgele bir tarihte, rastgele bir dönemde girişimde bulunmuyorlar. Bazıları astrolojiyi kullanıyor, bazıları da güdümlü olarak farkında değil astrolojik etkilerden etkilenerekten hareket ediyor. Astrolojik etkilerden etkilenerek hareket etmek ne demek hocam? Ya buradaki mevzu şu. Muhittin Arabi'nin bir tane sözü var, tamam mı?
Diyor ki insanlar diyor uyanıncaya kadar yıldızların etkisindedir. Uyandıktan sonra ise siz yıldızları etkilersiniz. Çünkü kafanızın içindeki her duygunun, her düşüncenin aslında size ait olmadığını, bazılarının astrolojik etkile geldiğini, bazılarınızın yaşadığı kolektiften geldiğini, bazılarınızın çevredeki insanlarla etkileşiminizden geldiğini, yani dinlediğiniz haberlerden bile yayılan bir enerji var. Mesela işte ne denir? Cemaat olmak. Tamam mı? Cemaat aslında nedir? Topluluktur değil mi? İşte o topluluğun bir parçasıysanız, yani hangi topluluğun bir parçasıysanız oranın enerjisinden etki alacaksınızdır. İşte durum böyle değerli arkadaşlar. Videomu beğendiğiniz için, hype'ladığınız için ve katıl butonuna basıp da katıl butonundaki bazı, evet orayı bir es geçmeyelim. Katıl butonumuzda bazı kamera arkası videolarımız var. Yine katıl butonuna özel bir mini kurs koyacağım arkadaşlar. Katıl butonunun faydalarından, yararlarının, nimetlerinden faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Videomu beğendiğiniz için, paylaştığınız için ve kanalıma abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. Sonraki bölümde neden bahsetmemi isterseniz, hangi konuya girmemi isterseniz bu videonun altına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.